Selamlar kıymetli dostlarım. Kandiliniz mübarek olsun. Bugün sizlere kıyır kıyır nefis bir kandil simidi tarifi vermek istiyorum. Pastanede satılanlardan çok daha güzel ve çok daha lezzetli oluyor. Hemen nasıl yapıyorum tarifine geçelim. Öncelikle bir su bardağı susamı uygun bir tavanın içerisine alalım ve ocağın altını açtıktan sonra sürekli karıştırarak kavurmaya başlayalım. Susamı kavurmanın en önemli püf noktası hiç bırakmamak gerekiyor. Eğer bırakırsanız bir tarafı fazla kavrulur, hatta yanabilir, bir tarafı da beyaz kalır. Evet, tam da bu renge gelene kadar kavurdum ve tavada hiç bırakmadan bir kabın içerisine boşaltıyorum. Eğer havada bırakırsanız kavrulmaya devam edecek, hatta yanacaktır. O yüzden mutlaka hemen boşaltalım ve soğumaya bırakalım. Susam kenarda soğurken ben de hemen hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için oda sıcaklığında yumuşamış olan 125 gram tereyağını uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine bir büyük çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Bir tane yumurtanın sarısını ekliyorum. Beyazını üzeri için kullanacağım. 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekledim. 1 yemek kaşığı yoğurt. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 çay kaşığı dolusu tuz ve 1 tatlı kaşığı da mahlep ekledim. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Kullanmış olduğunuz tereyağı mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olsun. Tereyağı yerine aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. Spatula ile bu malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra artık ununu ilave edebilirim. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından. Buna özellikle dikkat edelim arkadaşlar. İlk aşamada spatula ile karıştırdım. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Unu koyarken yavaş yavaş eklemekte her zaman fayda var. Ben 3 su bardağı kullandım ama sizde 2,5 su bardağı gidebilir. Her unun kalitesi aynı olmayabiliyor. O yüzden yavaş yavaş eklemekte her zaman fayda var. Evet, 3 su bardağı unla hamurumu toparladım. Elinize aldığınızda şöyle kolay bir şekilde şekil alabiliyorsa artık hamurunuz tamamdır. Şimdi şekil verme işlemine geçebiliriz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım ve bir tepsiye ya da bir tahtanın üzerine koyalım. Eğer bu şekilde yaparsanız bütün kandil simitlerinizin boyutu aynı olacaktır. Hamurunuz çok yumuşaksa ve toparlanmıyorsa üzerini kapatın, bir buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin. Bu şekilde kıvamı daha güzel olacak ve daha kolay şekil vereceksiniz. Evet, şimdi yuvarlamış olduğum hamurlarımı tezgahın üzerinde şöyle rulo yapıyorum. İnce bir rulo. Sonrasında uç kısımlarını birleştirdikten sonra iyice birbirine yapışmasını sağlıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey uçlarının iyi bir şekilde yapıştığından emin olmanız. Aksi takdirde pişerken açılacaktır. Hamur o kadar güzel, o kadar yumuşak ki hiç sizi zorlamadan kolay bir şekilde şekil vereceksiniz. Evet, böyle küçük küçük yuvarlaklar oluşturuyoruz. Evet, uç kısımlarını güzelce birleştirdikten sonra hemen bunu tezgahımın üzerine alıyorum ve kalanları da aynı şekil vermeye devam ediyorum. Bu vermiş olduğum ölçülerden yaklaşık 2 tepsi kandil simidi çıkıyor arkadaşlar. Evet, hepsini bu şekli verdim ve şimdi bir tane yumurta akı ayırmıştım. Onun içerisine şöyle dikkatli bir şekilde bu halka simitlerimizi batıralım ve sonrasında kavurmuş olduğumuz susamın içerisine koyup her tarafını susama bulayalım. Evet, bu şekilde fazla susamından arındırdıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Evet, arkalı önlü yumurta akına batırdım.
Ve bolca susama bulayıp hemen tepsime alıyorum. Yapımı gördüğünüz gibi çok pratik ama dediğim gibi pastanede satılanlardan çok daha güzel ve çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen bir kez daha göstermek istiyorum. Bu arada kavurmuş olduğum susamdan çok az bir şey arttı. Hepsini siz de bu şekilde koymayın. Azar azar koyun. Bittikçe bu şekilde daha pürüzsüz olacaktır susam. Evet, ben bir kısmını da bu şekilde hazırladım. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. Sizler isterseniz tamamını susama bulayabilirsiniz. Ama bu da çok güzel oluyor. Böyle kurabiye lezzetinde. Onları da böyle 2 sıra olacak şekilde tepsime yerleştirdim. Üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine yaklaşık şöyle yarım çay kaşığı kadar da pekmez ekledim ve güzelce çırpıyorum. Pekmez yoksa hiç problem değil. Sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Pekmezle rengi biraz daha böyle koyu, daha güzel oluyor. O yüzden pekmez ekledim ama yoksa hiç problem değil. Evet, şimdi sade bırakmış olduğumuz simitlerimizin üzerine bolca yumurta sarısını sürelim. Bu arada fırını da 180 dereceye getirin. Önceden ısıtılmış alt üst ayarlı 180 derecelik fırında simitlerimizi pişmeye bırakacağız. Ben üzerlerine şöyle çatalla çizikler attım. Hafif böyle şekil vermesi için ve piştiği zaman da çok güzel oldu. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece biraz şekil vermek istedim. Son olarak üzerlerine çörek otu serpiştirdim. Ve bunlar da gayet güzel oldu. Dilerseniz kavrulmamış susam serpebilirsiniz veya yine kavurmuş olduğumuz susamdan serpebilirsiniz. Ben çörek otuyla biraz renklendirmek istedim ve çok da güzel oldu. Artık kandil simitlerimiz fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında simitlerimizi pişmeye bırakabiliriz. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikayı buldu. Ama bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. 25 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde simitlerim kızardı. Hemen fırından alıp soğumasını bekleyeceğim. Hiç dokunmayın. Eğer sıcağıyla dokunursanız hemen dağılacaktır simitler. O yüzden tamamen soğumasını bekleyelim. Simitlerim soğuduktan sonra hemen servis için hazırladım ve sizlere şöyle son halini göstermek istiyorum. Gerçekten ağızda dağılan kıyır kıyır nefis bir kandil simidi oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen sizlere bir de şöyle doku testi yapmak istiyorum. Ne kadar kıyır, ne kadar güzel olduğunu daha yakından görmeniz için. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş ve elinize dokunduğunuz anda hemen dağılan çok lezzetli bir kandil simidi. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız arkadaşlar. Bir de sizlere diğerini göstermek istiyorum. Diğeri de aynı şekilde. Dokunduğunuz anda bile hemen kolayca böyle dağılan çok güzel, çok lezzetli bir kandil simidi oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.